Merhaba küçük kaşifler. Bir önceki masalda size Nijerya'dan Anansi'nin hikayesini anlattım. Küçücük bir örümceğin zekasıyla tüm dünyaya masal kazandırdığını duydunuz. Hala düşünüyor musunuz o altın kutuyu? Bu hafta çok farklı bir ülkeye gidiyoruz. Bir ülke düşünün. Kışın kar o kadar yoğun yağar ki ormanlar bembeyaz örtülür. Ayazda nefes alınca buhar çıkar. Geceler uzun, yıldızlar parlak, ormanlar derindir. Ve o derin karlı ormanlarda ateşten bir kuş uçarmış. Bu ülkenin adı Rusya ve bugünkü masalımızın adı Zar Ptitsa. Rusça'da zar ateş demek, ptitsa ise kuş, yani ateş kuşu. Hazır mısınız? O zaman gözlerinizi kapatın ve karlı Rus ormanlarına gelin. Bir varmış bir yokmuş. Rusya'nın uçsuz bucaksız ormanlarının ortasında, yüksek kuleli bir sarayda Çar Demyan adında güçlü bir hükümdar yaşarmış. Bu çarın dünyada en çok sevdiği şey bahçesiymiş. Ama sıradan bir bahçe değil, büyülü bir bahçe. Bahçenin tam ortasında altın elma veren tek bir ağaç varmış. Bu elmalar öyle parlarmış ki geceleri tüm bahçeyi aydınlatırmış. Öyle tatlıymış ki bir ısırınca bir daha tatmak istermiş insan. Ama bir sabah Çar bahçeye indiğinde şaşkına dönmüş. Altın elmalar azalmış. Her gece biri geliyor ve elmaları çalıyormuş. Bekçiler bunu yapanı görmemiş. Kameralar yokmuş. Kapılar kilitliymiş. Ama yine de elmalar çalınıyormuş. Çar 3 oğlunu çağırmış. Bahçeyi kim bekleyecek, kim bu hırsızı yakalayacak diye sormuş. Büyük oğul Dimitri göğsünü kabartarak öne çıkmış. Ben beklerim baba demiş. O gece Dimitri bahçeye gitmiş. Kılıcını kuşanmış, gözlerini açık tutmaya çalışmış. Ama gece yarısı olunca gözleri ağırlaşmış ve sabah olduğunda uyuyakalmış. Elmalar yine çalınmış. Ertesi gece ortanca oğul Vasili nöbet tutmuş. O da güçlüymüş, o da cesurmuş. Ama o da gece yarısı gözlerini açık tutamamış. Sabah olduğunda uyuyakalmış. Elmalar yine çalınmış. Üçüncü gece küçük oğul Ivan öne çıkmış. Abileri gülmüş. Sen mi? Sen hep hayaller kurarsın. Sen hep ormanlarda gezinirsin. Sen ne yapabilirsin ki? Ivan cevap vermemiş. Sadece bahçeye gitmiş ve beklemeye başlamış. Gece yarısı olmuş. Gözleri ağırlaşmaya başlamış. Ivan bir avuç kar almış ve yüzüne sürmüş. Böylece uyanık kalabilmiş. Ve o zaman görmüş. Gökyüzünden ateşten bir ışık süzülmüş. Bir kuş ama dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kuş. Tüyleri alev alev yanıyormuş ama buna rağmen kuş yanmıyormuş. Her tüyü ayrı bir ışık saçıyormuş. Kanatları açıldığında tüm bahçe gündüz gibi aydınlanmış. Ateş kuşu altın elmaya konmuş ve gagalamaya başlamış. Ivan yavaşça ilerlemiş ve kuşun kuyruğundan tutmuş. Kuş güçlü kanatlarını çırpmış ve uçmuş. Ivan tutamamış ama elinde bir tüy kalmış. Altın, parlayan, ısı veren büyülü bir tüy. Sabah Ivan babasına tüyü götürmüş. Çar tüye bakmış, uzun süre sessiz kalmış. Sonra demiş ki, bu tüy ateş kuşuna ait ve sen bu kuşu bana getirmelisin. Ivan yola çıkmış, atına binmiş ve ormana dalmış. Günlerce yol gitmiş ama orman bitmiyormuş. Yol uzuyor, atı artıp yoruluyormuş. Bir sabah Ivan'ın atı yorgunluktan yere yığılmış. Ivan ne yapacağını bilememiş. Yalnız, yorgun, ortada kalmış. O sırada karların arasından gri bir kurt çıkmış. Dev gibi bir kurt, gözleri gümüş gibi parlıyormuş.
"Neden bu ormanda yalnız geziyorsun Ivan?" demiş kurt. Ivan şaşırmış ama korkmamış. Dürüstçe anlatmış babasının bahçesini, çalınan elmaları, ateş kuşunu ve görevi. Kurt düşünmüş. "Senin atın artık yürüyemez. Ben seni taşırım. Ama söylediklerimi harfiyen yapacaksın." Ivan kabul etmiş. Kurdun sırtına binmiş. Kurt rüzgar gibi koşmuş. Ormanlar, dağlar, nehirler geçmişler. Ta ki uzakta altın kuleleri olan bir sarayın önünde durana kadar. "Ateş kuşu bu sarayın bahçesindedir," demiş kurt. "İçeri gir, kafesi al. Ama dikkat et, kafesi al, kafesin yanındaki altın kafese dokunma." Ivan gizlice içeri girmiş. Ateş kuşu altın bir kafeste parlıyormuş. Ivan kafesi almış ama tam çıkarken birden durmuş. Yanında daha büyük, daha süslü altın bir kafes duruyormuş. "Böyle güzel bir kuş, böyle küçük kafese sığmaz," diye düşünmüş. "Büyük kafese koyayım." Altın kafese dokunmuş. Çıngıraklar çalmış, alarmlar yükselmiş, bekçiler koşmuş. Ivan yakalanmış. Ama sarayın hükümdarı Ivan'ı affetmiş, bir şart koşarak. "Ateş kuşunu serbest bırakırım ama karşılığında bana altın yeleli atı getirmelisin." Ivan tekrar kurdun yanına dönmüş. Kurt başını sallamış. "Sana söylemiştim. Ama olsun. Yardım edeceğim. Altın yeleli at başka bir sarayda. Oraya gideceğiz. Atı alacaksın ama dikkat et. Atı al. Altın gemini alma." Yine rüzgar gibi koşmuşlar. Yeni bir saraya gelmişler. Ivan içeri girmiş, altın yeleli atı bulmuş. At gerçekten muhteşemmiş. Yelesi güneş gibi parlıyormuş. Ivan atı almış ama yanında altın gem duruyormuş. Bu güzel ata kaba bir gem yakışmaz diye düşünmüş ve altın gemi de almış. Yine alarmlar çalmış. Ivan yine yakalanmış. Bu sarayın hükümdarı da Ivan'ı affetmiş ama yine bir şart koşmuş. "Atı serbest bırakırım ama karşılığında bana güzel Yelena'yı getirmelisin. Uzak diyarlarda yaşayan prensesi." Ivan yine kurdun yanına dönmüş. Kurt bu sefer daha uzun bakmış. "Ivan, bir dahaki sefere söylediklerimi iyi dinle," demiş. Kurt Ivan'ı güzel Yelena'nın yaşadığı yere götürmüş ama bu sefer kurt farklı bir şey yapmış. "Ben Yelena'nın şekline gireceğim," demiş kurt. "Sen Yelena gibi görünen beni hükümdara götür, altın yeleli atı al. Ben kaçıp sana geleceğim." Ve kurt gerçekten Yelena'nın şekline girmiş. Ivan kurdu hükümdara götürmüş, altın yeleli atı almış ve hızla uzaklaşmış. Bir süre sonra kurt da hükümdardan kaçıp Ivan'a yetişmiş ve yeniden kurt şekline dönmüş. Artık ellerinde her şey varmış. Ateş kuşu, altın yeleli at ve güzel Yelena. Ama yolda abileri Ivan'a rastlamış. Abiler Ivan'a görünce kıskançlık kalplerini kaplamış. Ivan uyurken her şeyi, ateş kuşunu, altın yeleli atı ve güzel Yelena'yı alıp babalarının sarayına dönmüşler. Ivan'sa karlı ormanda yapayalnız uyuyakalmış. Kurt gelmiş. Ivan'ın yanına çökmüş ve burnuyla onu dürtüklemiş. Sonra ormanın derinliklerine koşmuş, büyülü bir çiçekten damlayan sihirli suyu getirmiş. Ivan'ın yüzüne serpmiş. Ivan derin bir nefes almış ve gözlerini açmış. Kurt onu sarayın önüne götürmüş, Ivan içeri girmiş. Abiler şaşkına dönmüş ve korkmuşlar. Ama Ivan onları affetmiş. Çardemyan oğluna sarılmış, ateş kuşu bahçede parlamış, altın yeleli at ahırda koşmuş, güzel Yelena sarayda gülmüş ve kurt veda etmiş. "Artık gidebilirim," demiş. "Yolculuklar biter, dostluklar kalpte kalır. Dürüst ol, mütevazı ol ve asla affetmeyi unutma."
Şimdi size Rusya'dan 3 eğlenceli bilgi söyleyeyim. Birincisi, Rusya dünyanın en büyük ülkesi. O kadar büyük ki içinden 11 farklı saat dilimi geçiyor. Yani Rusya'nın bir ucunda sabah olurken öbür ucunda akşam oluyor. İkincisi, Ateş Kuşu masalı Rusya'da o kadar seviliyor ki bugün hala bale gösterilerinde, filmlerde ve tablolarda karşımıza çıkıyor. Dünyaca ünlü besteci Stravinsky bu masal için bir bale müziği yazmış. Hala büyük sahnelerde çalınıyor. Üçüncüsü, Rus masallarında en küçük kardeş hep kazanır. Büyük ve güçlü olanlar değil, mütevazı ve dürüst olan. Ruslar buna çok inanır. Alçak gönüllülük en büyük güçtür derler. Ve böylece Rusya'dan Ateş Kuşu'nun masalı sona erdi. Ivan'ın en büyük gücü neydi biliyor musunuz? Kılıcı değildi, atı değildi. Dürüstlüğü, mütevaziliği ve affedebilmesiydi. Siz de bugün birine karşı nazik ve dürüst oldunuz mu? Bu masalı beğendiysen beğen butonuna bas. Bir sonraki ülkenin masalını kaçırmamak için kanala abone ol ve bu masalı sevdiklerinle paylaş. Çünkü güzel hikayeler paylaştıkça büyür. Bir sonraki masalda sizi bambaşka bir ülkeye götürüyorum. İşte ipucu. Bu ülkede bir prens varmış ve sevgilisini kurtarmak için büyülü bir yolculuğa çıkmış. Hangi ülke? Yorumlara yazın. Uzak Diyarların masallarından görüşmek üzere.